Desen aslında insanın kendini ifade etme isteğiyle başlar. İlk desenler taş devri mağara duvarlarında pigmentlerle oluşturulan şekillerdi. Bunlar sadece süsleme değil, bir iletişim biçimiydi. Bir insanın başka bir insana söyleyemediğini anlatma biçimiydi. Av sahneleri, semboller, doğa unsurları. Bu çizimler avın öyküsü, inancın sembolü, doğanın diliydi. Yani desen insanlığın konuşmadan önceki diliydi. Antik uygarlıklarda her desenin anlamı vardı. Bir dal bereketi, bir kuş özgürlüğü, bir göz koruyucu gücü temsil ederdi. Desen bir süs değildi, bir hikaye anlatıcısıydı. Desenin izleri yalnızca bir kıtada değil, dünyanın dört bir yanında karşımıza çıkar. Her biri insanın doğayla, inançla ve varoluşla kurduğu ilk diyaloğun izleridir. Her çizim binlerce yıl önce bir insanın "ben buradaydım" deyişidir. Ve o günden bugüne insanın iz bırakma biçimidir. Zamanla insanlar ipliği ve dokumayı öğrendi. Tarihteki en eski desenler de ilk olarak dokumayla oluşturulan desenlerdi. Artık desen taşta değil, kumaşta, ipekte ve halıda yaşam bulmaya başlamıştı. Her motif bir anlam taşıyordu. Güç, doğa, bereket, ruh. Antik Mısır'da keten kumaşlar üzerindeki renkli motifler statü ve kimlik göstergesiydi. Mezopotamya ve Pers medeniyetlerinde ise desen güç ve zenginliği temsil ediyordu. Çin'de ise ipeğin keşfiyle birlikte desen bir sanat diline evrildi. Ejderha kudreti, lotus saflığı, bulut ise sonsuzluğu temsil ediyordu. Yani kısacası desen artık kimlik olmuştu. Kültürlerin, inançların, toplumların kimliği. Desen özellikle İslam sanatında soyut bir ifade biçimine dönüştü. Gerçek figürler yerini sonsuzluğu anlatan geometrik ve floral formlara bıraktı. Osmanlı'da desen sadece bir süs değil, bir düşüncenin, bir inancın sembolüydü. Tesipte altınla işlenen motifler, Çinilerdeki derin mavi tonları, kaftanların kumaşlarında dans eden Hatay ve Rumi desenleri. Hepsi Doğu ile Batı'nın estetik buluşmasının birer iziydi. Her desen bir hikaye, her motif bir niyet taşıyordu. Lale zerafeti, nar bereketi, selvi ölümsüzlüğü temsil ediyordu. Desen artık sadece bir motif değil, sessiz bir melodi gibiydi.
tarihinin en köklü dönüşümünü yaşadı. Yüzyıllar boyunca ustaların ellerinde sabırla şekillenen motifler, artık buharlı makinelerin ritmiyle çoğalmaya başladı. Atölyelerin yerini fabrikalar aldı. Dokuma tezgahlarının sesi endüstrinin uğultusuna karıştı. Elle çizilen desenler artık kalıplarla, silindirlerle, baskı makineleriyle çoğaltılıyordu. Ancak bu değişim deseni ruhsuzlaştırmadı. Aksine onu demokratikleştirdi. Bir zamanlar sadece saraylarda, zengin kumaşlarda görülen motifler artık toplumun her kesimine ulaşabiliyordu. Desen yeni çağın hızına ayak uydurdu. Sanatla teknolojinin birleştiği bir dönemde her akım kendi desen estetiğini yarattı. Art Nouveau doğanın zarif kıvrımlarını kumaşa taşıdı. Art Deco simetri ve lüksün geometrik düzenini sundu. Bauhaus sadeliği ve işlevselliği öne çıkararak süsten anlam yarattı. Pop art ise gündelik hayatı sanata dönüştürüp desenleri rengin gücüyle patlattı. Moda artık sadece giysi değil, bir ifade biçimi haline geldi. Desen de bu ifadenin en güçlü araçlarından biriydi. Her tasarımcı kendi desen diliyle konuşmaya başladı. Desen artık umut, özgürlük ve modernliğin simgesiydi. Kadınlar artık sadece tüketici değil, kendi tarzını yaratan bireylerdi. Moda ilk kez bu kadar insan ruhuna yakın, duygusal bir ifade biçimi haline geldi. 1970'ler desenin yeniden doğduğu yıllardı. Sokak modası özgürleşmiş, renkler isyan etmişti. Geometrik patlamalar, optik illüzyonlar, çiçekli retro formlar. Hippie kültürü, etnik desenleri ve doğa temalarını yeniden sahneye taşıdı. Desen artık bir başkaldırı biçimiydi. Batik baskılar, el yapımı efektler dönemin ruhunu yansıttı. ...1980'lerde desen daha yüksek sesle konuşmaya başlamıştı. Bu dönem parlak renklerin, büyük formların ve cesur kontratların çağıydı. Zebra ve leopar gibi hayvan baskıları, devasa geometrik formlar podyumları doldurdu. ...90'lar ise 80'lerin abartılı estetiğine bir tepkiydi. Sadelik, dinginlik ve minimalizm ön plana çıktı. Renk paletleri yumuşadı, desenler küçüldü. Ama aynı dönemde grunge modası desenin sokak kültürüyle yeniden buluşmasını sağladı. Ekose gömlekler, asimetrik baskılar ve plansız görünen desenler bir dönemin gençliğini tanımladı. Kuralsız, özgür ve gerçek. Desenin yeniden tanımlandığı bir dönem oldu.
Teknoloji sadece üretim biçimlerini değil, tasarımın kendisini de dönüştürdü. Artık desen kalemle çizilenden çok kodlarla, algoritmalarla ve yapay zeka ile şekilleniyordu. Ama bu hızlı dönüşümün bir bedeli vardı. Teknoloji üretimi kolaylaştırırken emeği görünmez kıldı. Bir zanaatkarın elindeki titrek çizginin yerini duygusuz çizgiler aldı. Bir zamanlar kumaşa işlenen sabrın ve ruhun yerini ekran başında saniyeler içinde çoğalan yapay desenler aldı. Yapay zeka mükemmeldi. Ama bazen mükemmellik insanın hatalarındaki güzelliği yok eder. Eskiden desen ustanın karakterini taşırdı. Artık çoğu algoritmanın soğuk düzenine sıkışmış durumda. Her şey hızlı ve kolayca yapılabiliyor. Tam da bu yüzden tasarımın içindeki insan sesi yavaş yavaş kayboluyor. El emeği artık bir lüks, bir nostalji haline geldi. Oysa zanaat desenin kalbiydi. Bir ipeğin dokusuna sinmiş sabır, bir fırça darbesindeki duygu, bugün bu değerler teknolojinin gölgesinde unutulmaya yüz tutmuş durumda. Ama değişmeyen bir şey var. Desen hala hikaye anlatıyor. Tıpkı mağara duvarlarında olduğu gibi bugün de insan duygularının, kültürlerin ve hayallerin dili olmaya devam ediyor. Binlerce yıl önce başlayan o yolculuk, şimdi ekran ışığında yeniden doğuyor. Ama belki de ilk kez bu kadar sessiz bir şekilde.